Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sayıcı elemanlarını öğreneceğiz. Bugünkü videomuzda sayıcı devreleri Temel olarak sayıcılar 4 ana kısımdan oluşuyor. Standart sayacı, yukarı sayacı, aşağı sayacı ve yukarı aşağı sayacı. sayıcı, aşağı sayıcı ve yukarı aşağı sayıcı. İlk olarak simülasyonumuzu başlatalım. Standart sayıcı ile başlayalım. Sayıcımız Counter FB M1. Coil girişine her sinyal geldiğinde sayma değeri 1 artar yukarı doğru sayar. Preset kısmı Preset kısmı sayıcının kaça kadar sayacağını belirlendiği giriştir. Value en kısmı Value in girişi sayıcının kaçtan başlayacağını gösterir. Value out Value out kısmı sayacını aktif olarak kaçıncı değerde olduğunu gösterir. status kısmı ise Status kısmı ise sayma işlemi tamamlandıktan sonra çıkış verir. reset değerine ulaştığında çıkış verir. M0 kontağına basalım. Shift artı Enter tuşu kontağı aktif ve pasif konuma getirebiliyor. Shift Enter tuşu ile kontağı aktif ve pasif konuma getirebiliyor. Beşe geldiği zaman çıkış aktif oldu. M1 kontağı enerjilendi. Artık daha fazla sinyal vermem bu sayıcıda hiçbir şey ifade etmiyor. Bu sayıcıda hiçbir şey ifade etmez. Şimdi geçelim yukarı sayıcılara. Şimdi geçelim yukarı sayıcılara. Yukarı sayıcıların girişleri Yukarı sayıcıların girişlerinden başlayalım. Cu'ya her sinyal geldiğinde sayma değeri 1 artar yukarı doğru sayar. bir artar. Yukarı doğru sayar. R girişi sayıcıyı resetler. PV PV sayılacak sayı değerinin girildiği yerdir. yerdir. Q bobin çıkışını ifade eder. Bobin çıkışını ifade eder. CV aktif olarak sayılan değeri gösterir. Sayılan değeri gösterir. Şimdi M2 kontağına enerji vererek tek tek sayalım. Tek tek sayalım. 5 değerine geldiğinde CV değerin 5 gösterir. Q çıkışı aktif olur. Sayı 5 olur ve çıkış setlenir. Reset tuşuna bastığımızda CV değeri sıfırlanır ve sayaç baştan başlar. Ve sayıcı baştan başlar. Şimdi aşağı sayacıya bakalım. Aşağı sayıcıya bakalım. CD girişi SD girişine her sinyal verildiğinde geriye sayma yapar. LD girişi ise sayacı baştan başlatır. Sayılacak değer 5 olduğu için aktif değeri 5 yapar. değeri kaç ise ona getirmeye yarar. PV girişi ise sayacın kaçtan geriye sayacağını yazdığımız giriştir. Geriye sayacağını yazılan yerdir. Q değeri sayma işlemi tamamlandıktan sonra aktif olan çıkıştır. Sonra aktif olan çıkıştır. CV çıkışı ise geri sayılan aktif değerini gösterir. Aktif değerini gösterir. Şimdi dilerseniz sayma işlemine geçelim. Şimdi dilerseniz sayma işlemine geçelim. Görüldüğü gibi çıkış aktif oldu. Gibi çıkıp aktif oldu.
Reset tuşunu kullanarak çıkışı pasif yapıyoruz. Yukarı aşağı sayılar şu şekilde. C enerji verdiğimiz zaman sayılan değeri yukarı doğru arttırmaya başlar. CD girişine enerji verdiğimiz zaman aşağı doğru saymaya başlar. R girişine enerji verdiğimiz zaman sayı değerini sıfırlar. LD girişine enerji verdiğimiz zaman girilen değeri maksimum değer yapar. PV girişi sayılacak sayı değerini girdiğimiz yerdir. QU üst sayma değerine ulaştığında çıkışı aktif eder. QD alt sayma değerine ulaştığında çıkışı aktif eder. CV sayılan değeri gösterir. Yukarı kontağına bastığımızda sayı değeri 1 olur ve QD çıkışı söner. Yukarı konağına basmaya devam ettiğimizde sayaç 5 değerine ulaştığında QU çıkışı enerjilenir. Daha sonra aşağı bastığımızda sayaç sayı değeri düştüğü için QU'dan kurtulur. Sayaç 0 değerine ulaştığında ise QD enerjilenir. Maksimum reset tuşuna bastığımızda sayaç sayı değeri 5 olduğu için QU çıkışı enerjilenir. Reset 2 tuşuna bastığımızda ise sayı değeri sıfırlanır ve QD çıkışı enerjilenir. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. İçerikler hakkında merak ettiğiniz kısımları yorumlara yazabilirsiniz.